Bugün hani dibe vurmak diyoruz ya, onun üzerine biraz konuşmak istiyorum sizinle. Hani böyle hiç oldum bilmiyorum, böyle enerjinizin bittiği, hani böyle hiç kontrolsüz böyle düştüğünüzü hissettiğiniz, her şeyin değerini kaybettiği, sahip olduklarınızın önemini hissettiğiniz anlar. Ne oluyor da oluyor ve neyimiz var ki oradan çıkabiliriz, ne yapabiliriz? Onun üzerine birkaç şey paylaşacağım sizinle. Yıl 1986. Tahminen birçoğunuz belki daha doğmadınız o zaman, bilmiyorum. Ankara, Haziran ve Cebeci Köprüsü. Kendimi orada hatırlıyorum, köprünün üstündeyim. Ve aşağıdan geçen arabalara bakıyordum. Ciddi ciddi atlasam mı atlamasam mı diye kafam karışıktı. Çok anlattığım bir hikaye değil. Çünkü nedeni de garip aslında. Çünkü üniversite sınavından çıkmıştım. İlk 50'ye gireceğim diye iddialıydım. Ve sınavda işte birkaç soruyu atladığımı fark ettim, kaydırmışım, toparladım, ettim ve olmayacak. Yani olmayacak. Ve ben orada ciddi ciddi intiharı düşünmüştüm. Peki kişi Royashi desem, onu hatırlayanınız var mı? Hani Orhan Gazi Köprüsü'nün inşaatında bir kaza olmuştu. Halat kopmuştu, bir Japon intihar etmişti. Ya biz kültürel dedik, geçtik. Peki ya Ivy League Schools desem, Yale, Harvard vesaire, en ciddi sıkıntılarından birisi öğrencilerin depresyonu, öğrencilerin intihar oranları. Ya düşünebiliyor musunuz? Biz hani dibe vurmayı, ne bileyim kendini başarısız hissetmeyi böyle gerçekten hani kaybetmişler, başarısızlar falan gibi. Yo, insanın en başarılı olduğu, kendi en iyi hissettiği, en tepede olduğu anda bir anda ipin koptuğu anlar olabiliyor hayatta. Peki bu neden oluyor? Elimizde ne var? Ne yaparsak belki oradan kurtuluruz. Şimdi metafor düşündüm. Hep bu dibe vurmada yo-yo metaforu var ya. Hani böyle iniyor aşağıya, tık yapıyorsun çıkıyor. O çok hoşuma gitmedi. Çünkü orada hani ipin uzunluğuna bağlısınız. Benim hayatımdaki benim ipimin uzunluğu olmadı. Hani o tam dibe vurduğu anda bir hareketle onu yukarı kaldırıyorsunuz ya. Tam dibe vurmak ne demek? Hani hangi anda vuruyorum ben ki onu bileceğim de o anda kal. O da olmadı. Geçenlerde de Star Wars'a gittim ilk gösterime. Yeni film bu, Rogue One. Ve orada aklıma geldi, yani orada gördüm. Hani o Star Trek'teki, Star Wars'taki savaş, hani o gemiler var ya. Hani onlar böyle, her filmde var öyle bir sahne. Bir anda bir uçuruma düşer. Motorlar çalışmaz. Her şey kontrolsüz. Düşer, düşer, düşer ve bir anda bir şey olur. O roketler çalışır ve hani o gemi yükselirken bütün seyirciler de salonda böyle ayağa kalkma ihtiyacı duyar falan. O zaman dedim belki de metafor bu benim için. Hani o düştüğüm anda, düştüğümü hissettiğim anda ateşleyeceğim hangi roketlerim var? Önce neden oluyor? Bence 3 tane temel neden var. Birisi yetememe duygusu. Anthony Robbins bunu insanlığın en büyük korkusu diye tanımlıyor. Yetememek. Öğrenci olarak yetememek, anne olarak yetememek, baba olarak yetememek, eş olarak yetememek, finansal olarak yetememek. Yani yeterince olamamak. Bu böyle mi? Değil. Yani yeterince olup olmadığına kim karar veriyor? İçimizde bir mekanizma. Ama yetememe duygusu başa çıkmak zorunda olduğumuz bir duygu. İkincisi, insanoğlu enteresan bir çelişki yaşıyor. Hem ait olmak istiyor, hem de bağımsız, özgür olmak istiyor. İkisinden biri çok olduğunda sistem bozuluyor. Yani tarih boyunca en büyük ceza tek başına hücre hapsi olmuş. İnsan tek başına yaşayamıyor. Tek başına yaşayamayan, iletişim kuramadan yaşayamayan bir yaratığız. Yani ait olmak istiyoruz, birileri beraber olmak istiyoruz. Ama aynı zamanda mahalle baskısı, aile baskısı, bunalmak, o da bizi mahvediyor. İşte bu ikisi arasında bir ikilemdeyiz. Üçüncüsü de yine bir çelişki. İnsan hem belirginlik istiyor hayatında, yani yarın ne olacağını, hayatta kalacağını, neler yapacağını bilmek istiyor. Hem de belirsizlik istiyor. Ama çok fazla belirsizlik yine sorun yaratıyor. Yani VUCA diye bir kavram var, meşhur bu arada. Yani hayat çok daha kompleks vesaire falan. Nasıl?
çok fazla belirsizlik, çok fazla bilinmeyen bizim sistemlerimizi bozuyor. Ama mesela ben Hollanda'da yaşamıştım. Rahat battı diyorum. Döndüm geldim. Çok fazla belirginlik de hani bize şey geliyor. Ve bu kişiden kişiye değişen spektrum. Yani yetememek, ait olup bağımsız olmak, özgür olmak neyse oradaki çelişkiler. Bir de bu belirginlik, belirsizlik ikilemi bizim sistemlerimizi gerçekten bozuyor. Yani uzay gemisinin ne bileyim sistemlerinin bloke olduğu anları yaşatıyor bize. Peki çıkış? Hangi roketler var? İşte orada Seligman, pozitif psikoloji. Gerçekten inanıyorum. O PERMA dediği yöntem, ki biz onu Özge ile daima diye çevirmiştik. Kurumsal esenlik merkezi diye, Corporate Wellbeing Center diye bir girişimimiz olmuş. Onun web sitesinde bulabilirsiniz. Seligman'ın o 5 harfle özetlediği mekanizmalar, alışkanlıklar, sistemler bizi aslında kurtaracak şeyler diyebilirim. Ne diyor? Birincisi duygular. İşimize yarayan duygular. Olumlu yapıcı duygular. Her duygu işimize yarıyor arkadaşlar. Onun için var. Mühim olan ne zaman işimize yarayıp yaramadığını bilebilmek. Başka bir zaman herhalde mutluluk tuzağı üzerine konuşabilirim. Mutlu olmak, her zaman mutlu olmak diye bir şey yok. Her duygu bize hizmet ediyor. Yeter ki bir duyguya saplanıp kalmayalım. Saplandığımız her duygu bizi yıkabiliyor. İkincisi akışta olmak. Ama akışta olurken de böyle bir sistemin içinde kendimizi böyle kaybettiğimiz, rahat hissettiğimiz, o engaged olduğumuz bir akışta, bir ortamda yaşıyor olmak. Üçüncüsü ilişkiler. Hani dedik ya insan yalnız da olamaz. Çok fazla baskıda bunalır. O zaman o yapıcı ilişkileri nasıl kuracağız çevremizde? O ilişkiler çok önemli. Sonra mana diyor Seligman, anlam. Yaptıklarımızda, yaşadığımız hayatta, bulunduğumuz ortamda nasıl bir anlam buluyoruz? Hayatımıza nasıl anlam katıyoruz yaptıklarımızda? Ve sonuncusu da bütün bunları yaparken adım adım nasıl geliştiğimizi, nasıl ilerlediğimizi görüyoruz. PERMA diyor, biz daima dedik. İşte onun için bu Positive Psychology Talks'a çok inanıyorum. Çünkü biz belli reflekslerimizi burada konuşarak, ilham alarak biz bu sürece başlarken bunları okumak, paylaşmak değil, hikayelerden ilham alarak, kendi hikayelerimizden ilham alarak, kendi hikayelerimizle o roketleri nasıl ateşleyeceğimizi öğrenerek yola çıkalım dedik. Ve onun için böyle bir süreç başlattık. Ve umarım bugün de bütün bu hani bahsettiğim donanımınızın arttığı, zorluklarda, o ne bileyim düşmeye başladığınız anlarda nasıl oradan çıkacağınız yolunda yerleşik kendinize özgü stratejileri geliştirmenize yardımcı olan bir gün olacak. O sınavın sonunda hani ilk 50'ye girememiştim. Ama ilk 250'ye girdim. Akademik olarak hayatım boyunca da hiçbir sıkıntım olmadı. Ama ben o anda atlasaydım o köprüden, hani bugün burada ne olacaktım, ne bileyim yaşadığım bir sürü şey de olmayacaktı. Birçoğumuz o kopma anlarımızı atlatabilirsek ne kadar güzel, ne kadar hoş, bir sürü başka şeye vesile olabiliyoruz. Yeter ki o anlarda işte bizi kurtaracak mekanizmalarımız olsun. Peki ben şimdi konuşmamı birazcık da PP Talks'un klasiği olan ama neden bahsettiğimi size birazcık anlatmamı sağlayan küçük bir egzersizi bitirmek istiyorum. Onun için şimdi hepinizi ayağa kaldıracağım. Kusura bakmayın öyle çok da yerleşik ve güzel oturuyordunuz ama. Şöyle ayağa kalktık. Ellerimizi havaya kaldıracağız. Kaldırabildiğimiz kadar kaldıracağız. Yukarı bakacağız ve diyeceğiz ki kendimi çok kötü hissediyorum. Hadi. İşte. Böyle bir gün geçirin arkadaşlar. Böyle bir yeni yılımız olsun. Önümüzdeki yıl daha güzel şeyler getirsin. Kendimi kötü hissediyorum diyemediğimiz günlerle dolu olsun. Çok çok teşekkürler. Harika bir gün diliyorum.